Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok pratik elmalı kurabiye yapacağım. Canınız elmalı kurabiye istediğinde inanın bundan da daha kolay bir kurabiye olamaz diye düşünüyorum. Hemen yapımına başlıyorum. Öncelikle 110 gram tereyağımı kabıma alıyorum. Oda ısısında olan yumuşamış tereyağımızı içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2 adet yumurta, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, İçerisine ben 4 yemek kaşığı şeker kullanacağım. Evet, şimdi bunları güzelce karıştıracağım. Ondan sonra unumu ekleyeceğim. Unumuzu çok fazla katı bir hamur olmayacak. Çünkü yoğurma olmayacak bu kurabiyede. O yüzden unumuzu çok kontrollü bir şekilde eklememiz gerekecek. Sonra da içerisine ben şöyle 3 adet orta boy elma kullandım. Bir tatlı kaşığı tarçın döküp karıştıracağım. Evet, sonra bu karışımı diğer karışımın içine döküyorum. Sonra bunları güzelce karıştırıyorum. Evet, şimdi azar azar unumu içine alacağım, kabımın içine. Kontrollü bir şekilde. Çok fazla katı bir hamur olmayacak. Biz bu pastayı kaşık yardımı ile tepsimize koyacağız. Evet, bu kıvam güzel. Şimdi güzelce karıştırdıktan sonra hamurumuz hazır olmuş olacak. Hamurumuz bu şekilde olacak. Kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Evet, şimdi ben bunu kenara alıyorum ve pişirme tepsimi yanıma alıp üzerine kurabiyelerimi diziyorum. Elmalı kurabiyelerimizi tepsimize şu şekilde bir kaşık yardımı ile şöyle istenilen büyüklükte olabilir. Bu şekilde tepsime alıyorum. Daha sonra elimizle su yardımı ile onları düzelteceğiz.
hamurlarımızı tepsimize yerleştirdikten sonra şimdi bu şekilde tepsimi önüme alıyorum ve bir kasenin içine su koyup yanıma alıyorum böyle. Öncelikle ellerimi ıslatıyorum suyun içinde. Sonra pastaların üzerine getirerek şöyle şekilleri yayılmış oluyor tabii kaşıktan dolayı. Şu şekilde onları topluyorum. Şöyle şekillerini biraz düzeltiyorum. Fazla yayılmasınlar. Evet, yapımı bu kadar kolay olan elmalı kurabiyelerimiz fırına girmeye hazır. Şimdi 180 derecede önceden ısıttığım fırınıma veriyorum. Elmalı kurabiyeler 35 dakika sonunda piştiler. Tabii ki her fırın farklılık gösterebilir. Kontrollü bir şekilde pişirmenizi tavsiye ederim. Şimdi ilk 5 dakika ilk sıcağının çıkmasını bekledikten sonra üzerine pudra şekeri serpiştireceğim. Elmalı kurabiyelerimiz soğudular. Şu anda şöyle altını da göstermek istiyorum size. Çok güzel kızardılar. Şöyle üzerine pudra şekerini gezdiriyorum. Elmalı kurabiyeler servis için hazırlar. Şimdi tabağıma alıp servisimi hazırlayacağım. Elmalı kurabiyelerimiz nefis oldular. Çayın ve kahvenin yanına yiyebileceğiniz harika bir lezzet. Şöyle içini de göstermek istiyorum size. Gerçekten nefis bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yorumlarınızı yazmayı lütfen unutmayınız. Afiyet olsun.